Stil Mutfağa hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün bir değişiklik yaptım. Size mutfaktan değil, sokaktan sesleniyorum. Mis gibi de bir hava var. Etiler'deyim şu an. Birlikte gezeceğiz. Düşündüm böyle hani nereye gitsek diye. Aslında İstanbul'un bitkisel beslenme veya vegan beslenme konusundaki ilk mekanlarından biri. Bir nevi deliye doğru gidiyoruz şu an. Benim açıkçası hani mutfakta evet bir şeyler yapmayı çok seviyorum ama işin bu tarafına da bayılıyorum. Böyle farklı yerleri keşfetmek, farklı insanlarla tanışmak ve tabii ki nefis vegan yemekler yemek. Biraz da böyle karşılıklı vakit geçirmiş olacağız. Böyle bir 50 metre sonra mekanın önünde sizi karşılayacağım. Bir nevi delinin önündeyim şu an. Burası İstanbul'un ilk vegan mekanlarından bir tanesi. Aynı zamanda benim favori restoranlarımdan bir tanesi. Çok zengin, orijinal bir menüsü var. Bir de gördüğünüz gibi böyle yeşillikler içinde çok havadar, püfür püfür bir mekan. Aslında Nispetiye Caddesi'ne 50 metre uzakta sadece ama oranın o kalabalığından, telaşından eser yok burada. Böyle sakin sakin, çok huzurlu, güzel bir yemek yiyebileceğiniz bir mekan. Şimdi ufak ufak içeriye geçiyorum. Menüden bakacağız. En keyifli kısım ne sipariş edeceğimize karar vereceğiz. Vay ne güzelmiş ya. Salatalar, ana yemek, kahvaltı, başlangıçlar, tatlılar, fotoğraflar var bir de. Bütün yemeklerin fotoğraflarına bakıp ona göre seçebiliyorsunuz. Karar vermesi de biraz zor açıkçası. Bayağı bir seçenek var. Yani birebir hani ne sipariş vereceğinizi aslında önceden görebiliyorsunuz. Bence bayağı başarılı bir çözüm olmuş. Rengarenk şu bowl'ları gördüm, direkt bir tıkladım. Çok keyifli tabaklar var. Böyle şimdi birkaç çeşit sipariş vereceğim denemek için. Bir belki salatayla böyle hafif bir başlangıç yapıp çok güzel çeşitler var böyle lahanalı, zencefilli, bademli, soslu falan çok iştah açıcı. Buranın aslında meşhur yemeklerinden bir tanesi de 4 peynirli tost. Daha önce denemedim. Onu bir denemek istiyorum bugün. Bir sabit bir kısım var menünün. Böyle hani yılın 12 ayı gelip oradaki favori yemeklerinizi sipariş edebiliyorsunuz. Bir de mevsime göre değişen seçenekler var. İşte o mevsimde hangi ürün tazeyse onlarla yapılan yemekler. Dolayısıyla böyle her geldiğinizde de aslında size bir heyecan yaratıyor. Hani bakalım bu sefer nasıl bir şey deneyeceğiz böyle daha önce tatmadığımız diye. Çok da yaratıcı tabaklar var. Onun dışında şöyle pancar köfteleri ve falafel köftelerimiz Pancar köfteleri de güzelmiş ya. Şu pancar köftelerinden rica edelim. Siparişleri verdik arkadaşlar. Heyecanlı bekleyiş başladı. Neler söyledim? Bir 4 peynirli tost söyledim. Buranın klasiklerinden. Ne zamandır aklımdaydı, onun bir tadına bakacağım. Bir tane salata söyledim. Kale var içinde. Kale'ı merak ediyorum açıkçası. Hiç burada yememiştim. Güzel böyle fresh de bir tat olacağını tahmin ediyorum. Bir de pancar köftesi söyledim. Zaten yani menüdeki resme bakıp söylememek çok mümkün değil. Böyle morlar, yeşiller. Çok güzel bir tabak olmuş. Bakalım şimdi böyle tek tek gelecek. Tadına bakacağız. Bekliyoruz. Gerçekten çok lezzetli arkadaşlar. Bol peynirli, çıtır çıtır bir ekmek, ekşi mayalı. Yani tam o böyle hani özlediğim tost tadını aldım bundan. Ve böyle peynirlerin farklı dokularını, tatlarını alabiliyorsunuz.
Hafif ama çok lezzetli gerçekten. Evet, şimdi tostun tadına baktık. Sıra salatada. Şu parmesanı çok merak ettim. Parmesan cipsi. Onun bir tadına bakacağım. Kale, kabak çekirdeği, parmesan, müthiş lezzetli bir sos. Şöyle alıyorum. Kale'ı çok fazla deneme şansım olmamıştı şu ana kadar. Bir kere yemiştim. Gerçekten böyle dokusu çok güzel. Biraz böyle kendini çiğnettiriyor. Sos muhteşem. Biraz böyle Hint mutfağından hani hafif böyle bir köri kişniş tadı var. Çok hafif ama çok lezzetli. Zaten bitkisel mutfağın en güzel tarafı da bu. Yani hem çok doyurucu, çok lezzetli şeyler yiyorsunuz ama bir yandan da çok hafif. Bu tabağı şöyle yakından da size göstereyim arkadaşlar. Kale var bol miktarda. Bu gördüğünüz koyu yeşil dokulu olanlar kale. Parmesan, kabak çekirdeği, brokoli üzerine çok güzel bir sosla birleşmiş. Kale'ı ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Türkiye'de çok da yaygın değil. Çok aslında faydalı bir yeşillik. Böyle biraz dokulu, sert, hatta pişirerek de kullanılabiliyor. Sohbet de ettik içeride. Yerli bir üreticiden alınmış. Yani yavaş yavaş aslında ülkemizde de üretilen bir besin, çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Yemesi de gayet keyifli ve diğer malzemelerle birlikte de hem böyle doyurucu, dişe gelen hem de çok lezzetli bir tabak olmuş. Şimdi kendimi tutuyorum bu tabağı bitirmemek için. Bir de şu pancar köfte tadına bakalım fazla soğutmadan. Gerçekten çok iştah açıcı gözüküyor. Nefis. Galiba şu ana kadarki en iyisi bu. Üzerindeki soğan chutney'nin çok güzel bir tatlılığı var. Pancarın içinde fasulyelerin böyle tanelerini hissedebiliyorsunuz. Böyle hem tatlı hem ekşi, bir de bu hani mangalda pişmiş bir köfte aromasını da alıyorsunuz aslında. Gerçekten çok dengeli olmuş, çok keyifli olmuş. Evet, yemekleri yedik arkadaşlar. Gayet güzel bir üçleme yapmışız. Pancar köftesi böyle yoğun lezzetli, işte üzerindeki tatlı sosuyla, baharatlarıyla böyle ağzınızda hani patlayan bir lezzet. Salata onu çok güzel dengeledi. Daha fresh, daha hafif böyle yeşillikler. Tost da böyle ekmeğiyle, zaten ekmek bile tek başına gayet keyifliydi. O da böyle biraz güzel bir eşlikçi oldu. Hani biraz daha sade bir tat için arada da böyle tosttan yedim. Gayet güzel oldu. Şimdi tabii tatlı yemeden gitmeyeceğiz. Bir de tatlı siparişi vereceğim. Onu da tadacağız. Şu an bayağı heyecanlandım. Daha önce hiç denemediğim bir şey tadacağım. Böyle çok enteresan bir lavanta çayı geldi arkadaşlar. Yani rengiyle, görünüşüyle çok farklı. Bu mavi rengini de Butterfly Pea Tea, mavi kelebek sarmaşığı isimli bir bitkiyle renklendirilmiş. Bir de böyle çok güzel yapraklarla süslenmiş. Şimdi bunun bir tadına bakacağım. Bir de böyle bir hurma suyu geldi. Hurma özü diye tahmin ediyorum. Onu da şöyle göstereyim. Biraz tatlandırmak isterseniz bundan da koyabilirsiniz dediler. Önce tahminen böyle bir kendi tadını alacağım. Sonra ondan katacağım. Bir de yanında inanılmaz bir tatlı geldi. Brownie Sundae, yani muhteşem gözüküyor gerçekten. Böyle parça brownie'ler üzerinde dondurması sosuyla. Ya bana öyle geliyor ki hani yediğimiz yemekleri bile unutturabilecek bir deneyim olacak bu son kısım. Evet, şöyle bir karıştırıp tadına bakacağım. Böyle daha önce hiç tatmadığım bir şeyi deneyeceğim zaman çok heyecanlanıyorum açıkçası. Çok farklı. Badem sütü var. Esas gövdesini oluşturuyor. Daha önce yani lavanta aromasını severim ama ilk defa hani içtiğim bir şeyin içinde hissediyorum. Değişik, biraz alışmam lazım galiba. Gerçekten çok farklı, çok fresh bir içecek. Böyle yazın buzlu, hakikaten farklı bir şey aradığınızda deneyebilirsiniz arkadaşlar. Çok orijinal bir şey olmuş, içecek olmuş. Gerçekten çok değişik ya. Siz de benim gibi böyle farklı şeyleri deneyimlemeyi seviyorsanız bu lavanta çayını söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Yalnız henüz menüye konmamış sanırım, böyle bir deneme aşamasında. O yüzden hani menüde göremezseniz bir sormanız gerekebilir. Evet, sıra geldi tatlıya. Şöyle hem dondurmadan hem brownie'den
hem sostan almaya çalışacağım. Göstereyim size de. Burada bitirelim bence. Arkadaşlar, gerçekten muhteşem bir tatlı. Yani ben böyle çok tatlıcı bir insan değilim aslında. Yani bir kaşık daha alacağım. Çok acayip bir şey olmuş. Çok yoğun bir lezzet. Bunu hani 2 kişi rahatlıkla yiyebilirsiniz. Bence bir kişi için hani biraz fazla olabilir, yemek yediyseniz özellikle. Sanki bir Snickers kasesi gibi. O hafif böyle karamelli bir sos, bol çikolatalı brownie. Dondurma da o yoğun tatları böyle güzel dengeliyor. Bence tatlı denerseniz arkadaşlar budur kesinlikle. Bu hurma suyunu aslında çaya katabilirsiniz tatlandırmak için diye getirdiler ama ben zaten tatlı ile yediğim için şu an çayın içine koymayacağım ama merak ediyorum nasıl bir şey olduğunu. Böyle biraz bala da benziyor. Bunun da bir tadına bakacağım şimdi. Bu bayağı bal gibi. Böyle hafif bir çiçek balı gibi. Tabii hayvansal bir ürün olmadığı için keyifle ve biraz da şaşırarak yiyebiliyorum. Gerçekten bal gibi, çok enteresan. Yiyip içmekten mekanla ilgili fazla bir şey söyleyemedim. Bir Nevi Deli 2015 yılında ilk şubesi Karaköy'de açılıyor. Hatırlıyorum hatta ben orayı. Böyle daha küçük bir mekandı. Ama yine keyifliydi. Çok orijinaldi bir kere. Şu anki kadar bitki temelli mutfak, vegan mutfak bilinmiyordu. İlk defa orada deneme şansım olmuştu. Şu an tek şube Etiler'de, yani burası. Kurucuları da Özge Hanım ve Belkıs Hanım. Kuruluş hikayesi de çok enteresan aslında. Onu da Bir Nevi Deli Podcast'ten dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben keyifle son bir haftadır dinliyorum bölümleri. İlk bölüm kuruluş hikayesine ait. Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Ben artık ufak ufak veda ediyorum. Çok keyifli geçti benim için. Her şeyden önce Bir Nevi Deli'nin bu huzurlu ortamında böyle dinlenmiş, tatil yapmış gibi oldum. Yemekler zaten çok özel ve çok keyifliydi. Her zaman söylediğim gibi biraz yaratıcılıkla, hiçbir hayvansal ürün kullanmadan da çok lezzetli ve çok besleyici yemekler yapmak mümkün. Bir Nevi Deli de bana göre bunun en güzel örneklerinden biri. Alıştığınız, sevdiğiniz mutfaktaki tarif videoları için Yeni Nesil Mutfağa abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.